Zamanın hem felsefi hem de bilimsel olarak keşfi, gerçekliğin doğası ve onu algılayışımız hakkında derin sorular ortaya çıkardır. Buna örnek olarak ilgi çekici bir düşünce deneyiyle başlayalım. Hiçbir şey olmadığında ne olur? Bu sorgu zamansal dinamikler ve bilincimiz hakkında daha derin bir anlayışa kapı açar. Çeşitli uyaran maddeler altında bilincimiz zaman genişlemesini öznel deneyim şeklinde algılar. Gerçekte geçen çok kısa süreler bu deneyime sahip olan kişiye yıllar gibi gelebilir. Psikoaktif maddelerin etkisi altında insan beyni birkaç saniyeyi bile asırlar şeklinde deneyimleyebilir ve algıladığımız şekliyle zamanın sabit değil, oldukça esnek bir yapı olduğunu sezinler. Bu fenomen kişisel zaman deneyimimizin son derece öznel olduğunu göstermektedir. Dakikalar sıkıntı anlarında saatler gibi hissedilebilirken, mutlu ve sevinçli durumlarda saatler bir anda uçup gidebilir. Aristoteles'in zamanı değişimin ölçüsü olarak tanımlaması bu öznel görüşle uyumludur. Aristoteles için zaman değişimin bir ölçüsüdür. Hiçbir şey değişmezse zaman geçmez. Zaman değişimin ölçüsüdür iddiası, zamanın doğası gereği fiziksel dünyaya ve onun dönüşümlerine bağlı olduğunu öne sürer. Hiçbir değişimin olmadığı bir senaryoda zaman ilerlemesi olmazdı. Bu bakış açısı fiziksel olgular ile zamansal ölçüm arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. Buna karşılık Newton mutlak bir zaman görüşünü önerdi. Newton'a göre zaman herhangi bir dış olaydan veya değişimden bağımsız ve tek düze bir şekilde akar. Algılanabilir herhangi bir hareket veya değişimden bağımsız olarak var olan mutlak, gerçek ve matematiksel zaman kavramını ortaya attı. Bu fikir olayların olmadığı bir evrende bile zamanın soyut, sürekli bir varlık olarak varoluşunu sürdüreceği anlamına gelir. Newton'un zaman kavramı doğrudan gözlemlenebilir değildir. Leibniz ise zamanın yalnızca bir olaylar dizisi olduğunu ve bağımsız bir varlık olarak var olmadığını savunarak farklı bir bakış açısı sundu. Ona göre olaylar olmadan zaman boş bir soyutlamadır. Bu ilişkisel zaman teorisi zaman dediğimiz şeyin olayları bir dizi halinde düzenlemek için bir çerçeveden başka bir şey olmadığını öne sürer. Tartışma böylece iki önemli felsefi ve bilimsel bakış açısını yan yana getirir. Zamanın içsel olarak olaylara ve değişimlere bağlı olduğu ilişkisel zaman teorisi ve zamanın olayların ortaya çıktığı bir zemin olarak var olduğu özsel teori. Aristoteles ve Leibniz zamanın değişime ve olaylara bağımlılığını vurgulayarak ilkini desteklerken Newton ikincisini savunur ve zamanı değişmez, her daim mevcut bir akış olarak sunar. Çağdaş fizikte bu klasik görüşler görelilik teorisinde formüle edildiği gibi uzay zaman anlayışımızı şekillendirmiştir. Einstein'ın uzay zaman sürekliliği, madde ve enerjiden etkilenen uzay ve zaman boyutlarını tek bir iç içe geçmiş kumaşta birleştirir. Bu modern bakış açısı Newton'un mutlak zamanını yansıtır. Ancak aynı zamanda uzay zamanın yer çekiminin ve hızlanmanın etkisi altında şekillendirilebilirliği yoluyla ilişkisel yönü de barındırır. Bununla birlikte boş uzayın doğası etrafındaki tartışma da uzun zamandır filozofları ve fizikçileri meşgul etmiştir ve etmektedir. Newton ve Aristoteles bu kavram hakkında belirgin şekilde farklı bakış açıları sunmuş ve yüzyıllar boyunca bilimsel araştırmanın gidişatını şekillendirmiştir. Newton mutlak uzayın varlığını öne sürerek uzayın içindeki herhangi bir nesneden bağımsız olarak var olabileceğini ileri sürmüştür. Newton'a göre tüm nesneler çıkarılsa bile uzayın kendisi kalır ve fiziksel olarak olayların ortaya çıktığı saha şeklinde hizmet eder. Bu fikir, maddelerin varlığından bağımsız olarak nesnelerin hareket edebildiği ve kuvvetlerin etki edebildiği bir vakum kavramını destekler. Tam tersine Aristoteles boş uzay kavramını mantıksal olarak saçma bulduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Aristoteles için uzay yalnızca nesnelerin düzenlenmesi ve aralarındaki ilişkilerdi. Nesneler olmadan uzay olmazdı. Çünkü uzay maddeden bağımsız olarak var olamazdı. İki şey birbirine dokunmuyorsa aralarında bir şey olması gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla mutlak boşluk fikri anlamsızdır. Torricelli'nin 17. yüzyıldaki deneysel ilerlemeleri Newton'un teorisini destekliyor gibi görünüyordu. Torricelli, havanın bir kaptan boşaltılabileceğini göstererek vakum olasılığını öne sürdü. Ancak sonraki keşifler görünüşte boş uzayda bile elektrik ve manyetik alanlar
ve kuantum parçacıklarının sürekli aktivitesi gibi çok sayıda fiziksel varlığın kaldığını ortaya koydu. Bu bulgular Newton tarafından önerilen mükemmel vakum kavramını sorgulatmaktadır. Newton'un ampirik kanıt içermeyen idealize edilmiş teorik bir yapı olan mutlak uzay fikri modern fiziğin temelini attı. Ancak daha sonra Einstein'ın görelilik teorisiyle rafine hale getirildi. Einstein, Aristoteles ve Newton'un görüşlerini uzay zamana ilişkin devrim niteliğindeki kavramlarıyla sentezledi. Einstein, zaman ve uzayın mutlak ve bağımsız varlıklar olmadığını, madde ve enerjiden etkilenen tek bir sürekliliğe iç içe geçtiğini öne sürdü. Einstein'ın çerçevesinde uzay zaman kütle ve enerjinin varlığıyla gerilip bükülebilen dinamik bir varlıktır. Bu bakış açısı uzay zamanın kendisinin bir kütle çekim alanı olarak kabul edildiği modern fizikteki alan fikriyle uyumludur. Newton'un mutlak uzayının aksine Einstein'ın uzay zamanı statik değildir. Ancak diğer fiziksel alanlardan etkilenir ve onlarla etkileşime girer. Madde ve enerjinin uzay zamanın eğriliğini nasıl etkileyebildiğini tanımlayan Einstein'ın denklemleri, ışığın büyük kütleli nesneler tarafından bükülmesi ve kütle çekim dalgalarının tespiti gibi deneysel gözlemlerle tekrar doğrulanmıştır. Bu dalgalar hızlanan kütlelerin neden olduğu uzay zaman dokusundaki dalgalanmalardır ve kütle çekim alanının dinamik doğasını keskin bir şekilde göstermektedir. Uzay zamanın dalgaları bükebilen, gerebilen ve yayılabilen bir kütle çekim alanı olduğu şeklindeki çağdaş anlayış, kütle çekim fenomenlerine Newton'un kütle çekim teorisinden çok daha kapsamlı ve hassas bir açıklama sağlar. Newton'un kütle çekim teorisi, kütle çekimini uzaktan etki eden bir kuvvet olarak görürken, Einstein'ın genel göreliği bunu eğri uzay zaman geometrisinin nesnelerin hareketi üzerindeki etkisi olarak tanımlar. Zaman ve mekanın esnek, etkileşimli bir sürekliliğe dönüştürülmesi, Aristoteles ve Newton'un görüşlerini uzlaştırarak zaman ve mekanın kütle ve enerjiden etkilenen karmaşık bir geometrik yapının parçası olduğunu göstermektedir. Aristoteles'in ne zaman ve nerede sorularının nesnelerin konumları ve etkileşimleri tarafından belirlendiği iddiası, bu bağlamda yeni bir anlam kazanarak uzay zamanın madde ve enerjinin dağılımı tarafından şekillendirildiği fikriyle örtüşmektedir. Ancak Einstein'ın uzay zamanı gerçekliğin doğası hakkında son söz değildir. Tüm fiziksel alanlar gibi kütle çekim alanında kuantum özellikleri sergilemelidir. Bu da kütle çekimine ilişkin anlayışımızın nihayetinde kuantum mekaniğinin ilkeleri üzerinden tanımlanmasını gerektirecektir. Bir kuantum kütle çekim teorisi arayışı, modern teorik fizikteki en önemli zorluklardan biri olmaya devam etmekte olup, kozmos anlayışımızı daha da geliştirmeyi vaat etmektedir. Sonuç olarak uzay ve zamana ilişkin anlayışımızın Aristoteles'in ilişkisel uzayından Newton'un mutlak uzayına ve son olarak da Einstein'ın dinamik uzay zamanına doğru evrini, bilimsel araştırmanın ilerici doğasını yansıtmaktadır. Her teori daha önce gelen fikirlerin üzerine inşa edilir ve onları geliştirir. Bu da evrenin daha ayrıntılı ve kapsamlı bir resmine yol açar. Einstein'ın göreliliği güçlü bir sentez sunmaktadır. Ancak bu teoride eksik olup kuantum kütle çekimine dayalı birleşik bir teori arayışı sürmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.